Hayır arkadaşlar, retro varken bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Hatta bilhassa retrolar Merkür zamanı, Satürn zamanı yönetiyor. Ve ikisi de retro ve dolayısıyla da bu dönemde aslında bizim de yavaşlamamız gerekiyor. Bizim de acele etmememiz gerekiyor. Biraz daha gözlemci olmamız gerekiyor. Şimdi biraz sonra bahsedeceğim. Özellikle bu yeni ay yeni başlangıçlar. Her ay bir yeni ay, bir dolunay yaşıyoruz. Şimdi 24 Temmuz'da ne olacak? 2 derece Aslan Burcu'nda Ay ve Güneş kavuşarak yeni bir enerjiyi aktif edecekler ve bizim yaşantılarımıza da yeni bir başlangıç dönemi. Ama bu dönem aslında yeni başlangıçlar yapmak yerine bizim akışımızı sabit tutmamız, geleni değerlendirmemiz, olayları zamana, akışa yaymamız, asla acele edip kararlar vermememiz gereken bir süreç. O yüzden panik yapmayın ama tedbir alın. Ne yapın? Biliyorsunuz Merkür retroları genellikle günlük yaşantımızda bazı aksaklıklar getirir, gecikmeler getirebilir. Unutkanlık yapar zihinsel olarak. Aslan olduğu için heyecan burada çok yüksektir. Kalp ritminizi, heyecanınızı kontrollü tutmaya çalışın. Özellikle doğum haritasında Aslan Burcu'nda yerleşimi çok olanlar, işte Ay Burcu, işte yükseleni veya birden fazla gezegeni Aslan'da olan arkadaşlar bu heyecanı zaten doğal olarak yaşarlar. Çünkü Aslan heyecanlı bir burçtur aynı zamanda. Hani çocukları da ilgilendirir. Neden? Çocuksu bir heyecanı vardır ve bir şeyler yapıp dikkat çekmek. Hani çocuklar nasıl ilgi çekmek ister? Araya girer, sözünü keser senin mesela biriyle sohbet ederken. İşte Aslan Burcu'nu böyle düşünün. Dikkat çekmek, görünmek, görünür olmak isteriz. Oysa ki bu yeni ayda hiç görünür olmaya, hiç panik ve telaşa asla yer yok. Hiç böyle şeylere girmeyelim bu yeni ayda. Yani eyvah işte sesim duyulmadı, konuşmam duyulmadı, önemsenmedim deyip de paniğe kapılarak mesela hatalı konuşabilirsin. Gerçekten kalbi hislerinle konuştuğun halde karşı taraftan hiç samimi algılanmayabilirsin. Burada samimiyet çok önemli bu yeni ay sürecinde. Bilhassa da önemli işlerimizde, önemli konularımızda, bilhassa bu tabii ki belki ilişkilerimizde, iş hayatımızda özellikle çok daha önem kazanacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman tekrar herkese merhaba diyerek, iyi akşamlar diyerek bu 21 Temmuz haftasında birazcık yeni aydan bahsedeceğim ve bu hafta bu yeni ayla birlikte burçlar bazında öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre izleyin. Neler yaşayacağız? Hayatımıza neler gidecek, bazılarının hayatından gidecek. Çok güçlü etkileri var. Yeni aydan şöyle kısacık bahsedeyim. Satürn'den bir kere çok güçlü destek alan, 1 dereceki Koç burcundaki Satürn'den destek alan değişik bir retro. Bakın hem bizi yavaşlatıyor hem de önümüze açacak fırsatlar verecek bizlere. Plüto'ya tam karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla Plüto karşıtlığı Kova burcunda hani güç savaşları, manipülasyonlar, kendi gücünü fark etme, işte dengemi kurmak zorundayım. Karşı taraftan bir manipülasyona uğrayabiliriz. Satürn ve Neptün üçgenleri var bakın ve Uranüs aynı zamanda Uranüs'ün de seksili var. Yani büyük gezegenlerin tam bir dönüşüm aslında. Önemli bir döngünün eşiğinde süreçler. Bu yıl zaten bir fragman her zaman söylüyorum. Bu yeni ayda önümüzdeki süreçlerin bir fragmanı. Neden? 11 Ağustos'a kadar ne yapıyoruz? Biz izleyici pozisyonundayız. Hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz ama hiçbir şeyden sakınmıyoruz. Sadece karar vermiyoruz. Önemli fikirlerimizi beyan etmiyoruz. Şimdi Uranüs var işin içerisinde ve üstelik Uranüs buraya heyecan, yenilik, özdeğer duygumuzu yükseltecek. Şimdi mesela ben kimim, ne yapıyorum, ne planlıyorum? Soruları daha fazla yaşayabilirsiniz. Biraz daha böyle gölge taraflarına baktığımda biraz böyle kıskançlıklar, işte onay arayışı, aslanın onay arayışı da vardır. Yine çocuk gibi düşünün. Çocuk nasıl onay isterse aslan da özellik prensip olarak böyle bir onay arar. Tabii ki burada ego krizleri Plüto'ya da karşıtlık yaptığı için biraz daha zorlayıcı olabilir. Burada bir dönüşüm etkisi var. Kendini dönüştürerek ortaya çık diyor. Yani aslan sahneyi
hazırlar. Biz oyuncular tıpkı astrolojide derslerde anlattığımız gibi horoskop bir sahne ve gezegenler de o sahnenin oyuncuları ama yerleri değişir. Ama bu sahneye çıkmak için acele etmeyeceğiz sevgili dostlarım. Bu haftanın özellikle ilk 2 gününe dikkat çekmek istiyorum. Pazar günden başlamak üzere, pazartesi günü dahil olmak üzere Ay İkizler Burcu'nda olacak ve Mars Güney düğümle kavuşumda. Üstelik de bu haftanın içerisinde Venüs düğümlere ve Mars'a kare yapacak. Dolayısıyla bunlar zorlayıcı etkilerdir. Biraz da buraya not almışım mesela. Pazartesi, salı. Haftanın en güzel günü bu arada Perşembe günü, not alın. En güzel günü, yani yeni ayın doğacağı akşam. Akşamın gündüzü güzel günü. Fakat önemli bir durumdur ki Mars'ın güney düğümle kavuşması daha çok zorlayıcı ve geçmişten gelecek konuları getirir. İlişkilerde ani bitişler söz konusu olabilir. Tehlikeli durumlara, kişilere karşı temkinli yaklaşın. Bilhassa değişken grup burçlara bunu öneriyorum. Başak, Balık, Yay ve İkizler. Çünkü Venüs de İkizler Burcu'nda. Mars'a karesiyle dolayısıyla ilişkilerde bir dağılma söz konusu olabilir. Burada yanılma, dalgınlıkla gelebilecek yanlış anlamalar, kariyerle ilgili mesleki konularda yine bu 4 burç için özellikle söylüyorum. Bu haftanın özellikle Perşembe gününe kadar bu Mars'ın ani öfke kontrolü, kontrolsüz bir şekilde daha doğrusu davranışları getirebilir. Venüs parayı da yönetir. Finans alanında çok ani gelişmeler olabilir. Hava şartlarında çok hızlı, zaten aşırı sıcaklar yaşıyoruz. İllaki rüzgar, ani yağışlar, yangınlar yine söz konusu olabilir. Aslan yeni ayı yine zaten ateş elementinde olduğu için bunlar söz konusu olacaktır. Yani bu haftanın ilk 3 günü dikkat diyorum ve Venüs'ün Mars'la karesi 22'sinde Salı günü gerçekleşiyor. Bütün ilişkilerimize temkinli yaklaşıyoruz. Ben yaptım, sen böyle söyledin. Ben intikam duygusundan sakın uzak durun. Özellikle Merkür retroyken hiç böyle şeylere kalkışmayın. Satürn de retro. Zaten burada ilahi adalet denen bir kavram var biliyorsunuz. Ve bu gerçekten er ya da geç çalışıyor. Bu ilahi adaleti, bu Merkür retrosu bittiğinde yani 11 Ağustos'ta zaten hak eden bunu kendisi yaşayacaktır. O yüzden ilişkilere bu hafta çok fazla abanmayın, zorlamayın, olsun diye diretmeyin, akışa bırakın. Gelirse senindir, zaten gelmezse zaten hiç senin değilmiş, olmamış diyeceğiz. Dolayısıyla bu hafta bunların hepsine dikkat ediyoruz ve Perşembe günü dediğim gibi güzel bir gün. Ve Perşembeden sonraki günler tabii ki yeni ayın etkileri başlıyor. Yeni ay Perşembe akşamı saat 22.11'de gerçekleşiyor. Yükselende bir balık var. Haritanın dört bir köşesini değişken grup burçlar tutmuş. Dolayısıyla koşulların, olayların, konuların hızlıca değişebileceğini işaret eder değişken grup burçlar. Çünkü zaten Venüs ve Mars değişken elementlerde. Fakat burada bir Plüto varsa bir şey değişmek zorundadır ve mecburdur, değişecektir. Neptünle Satürn'ün ve Uranüs'ün uyumlu açıları ise bize hayal etme, yaratıcı bir şekilde ortaya koyma, yenilik arayışı ve anlayışını hayatımıza katmalıyız. Çünkü Uranüs demek yenilik demek. Bazı burçlar çok şanslı olacak. Şimdi onlara geçeceğim hemen ve tekrar Koç ve yükselen burcu Koçlardan yayınımızın bu akışına devam ediyorum sevgili dostlar. Çocukları olanlar mutlaka çocuklarla ilgili, çocuklarınızın hayatıyla ilgili bazı geçmiş kavramlar gündemimize gelirken aynı zamanda birçok koç burada sağlık ve yine çalışma koşullarıyla ilgili özellikle bu hafta içerisinde biraz daha temkinli olsunlar. Diğer taraftan haftanın genel akışına göre baktığımızda evet, özellikle Perşembe günü yeni ay bu alanınızda doğuyor. Sanat, yaratıcılık, aşk, ilişkiler gibi kavramları getirecek. Merkür burada retroysa ve yeni bir şey başlıyorsa ne yapmalı sevgili koçlar? Tabii ki
eskiden yaşanmış bir aşkı getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir sanatsal faaliyete başlama. Burada biraz yaratıcılığını kısıtlayabilir koç burçlarının. Fakat burada oldukça güçlü etkileri de olacak. Çünkü sevgili koçlar, siz şöyle bir not almışım. Kabiliyetini ya da olmasını beklediğin her ne varsa gündeminde tam onun merkezindesiniz. Ve birkaç tane daha merkezde burç var. Çünkü hem Neptün hem Satürn bu yeni aya çok olumlu ve dengeli açılar yapıyor. Gücünüzü kontrol altında tutmaya çalışırken çok baskı uygulamayın. Olayları akışa bırakın ve aile içindeki kavramlar, işte annedir, babadır, yaşamın içerisinde süren konular zaten gündeminizde hala daha. Onların belki rutinlerinin dışında bir takım durumlarda söz konusu olma ihtimali var. Haftaya şöyle girerken zaten bazı seyahatler, girişimler, eğitim veya yakınlarınız, kardeşleriniz de gündeminizde olacak sevgili koç burçları. Çünkü Venüs de bu alanınızda. Hatta burada çok şanslı etkiler alıyorsunuz. Bir girişiminizden destek alabilirsiniz. Önceden başvurduğunuz bir yerden mesela güzel bir haber alabilirsiniz. İş hayatınız ve günlük hayatınız oldukça tempolu, biraz orada öfkeli, biraz da agresyonu yönetme potansiyelinizi güçlü olmasını tavsiye ederim. Ama eğer bir ilişki, geçmişten gelen bir ilişki gelirse biraz zamana yayın. Yeni bir şey başlarsa yine de zamana yayın. Burada daha çok kendinize değer, kendi öz değerinizi bence değerlendirmelisiniz. Ve burası size çok büyük faydalar sağlayacak. Para alanınız açıldı bakın. Uranüs oradan artık ayrıldı. Uranüs'ün buradan ayrılması demek maddi ve ekonomik şartlarını da yavaş yavaş gücünü eline almaya başlıyor koç burçları. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu Mars'ın güney düğümlü olması benim hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bu hiç güzel bir şey değil. Geçmişten gelebilecek bazı işte düşmanlıklar olabilir. Ondan sonra bazı kıskançlıklar olabilir. Buralara dikkat edelim. Özellikle ayın 21'inden sonra burası rahatlıyor. Geçen 2 hafta önceki yayında da konuştuk biz bunu. 20 Temmuz dedim hatta o yayında ben ama 21 diyorum. 21 Temmuz'dan sonra bu Mars artık buradan uzaklaşmaya başlıyor güney düğümden ve genel hatlarıyla baktığımda da bizim hayatımıza, yani koçların hayatında da daha sağlıklı bir ritim akmaya başlayacak. 21 Temmuz ve sonrasında hakikaten merkezinizden kıpırdamayın. Her şey etrafınızda dönecek sevgili koç burçları. Evet, koçlar, yükselen burcu koç olanlar burada aramızda çok mu, ya da ay burcunuz, Venüs'ünüz de olabilir bu arada. Sevgili dostlar, bu yeni ay size hakikaten fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. 20 Temmuz'dan sonra, 21 Temmuz'dan sonra daha çok hissedeceksiniz. Şimdi boğalar burada mı? Yükselen burcu, ay burcu veya Satürn'ü boğa burcunda olan arkadaşlar çok önemli olabilir. Çünkü bu yeni ay 2 derece Aslan burcunda ve siz eğer boğa burcunun ilk günlerinde doğmuş bir boğaysanız 2 derece yakınlarında yükseleniniz, Satürn'ünüz, Venüs'ünüz, Mars'ınız olabilir. Buralar önemli etkiler oluyor. Tabii gezegene göre değişir. Yükselene göre konuşuyorum şimdi. Boğa, merkezin kendinsin. Bu hafta yeni ayı da içine katarak şöyle söylüyorum. Bütün boğa, yükselen boğalar hayatının merkezine kendini koyacak. Çünkü yeni ay evlerinin içinde doğuyor. Köklerinde çok daha geçmişe götürecek bir yeni ay. Ve geçmişten bugüne aile bağlarınızı, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz olabilir. Ya da yakınınızda olan kişilerle süren konulara bağlantılı olacak. Bu bir arkadaşın da olabilir, bu bir çok sevdiğin biri olabilir. Böyle kardeşin gibi yakın olan kişiler olabilir ama daha çok kan bağı olacak. Ailevi konuları da ilgilendiren işte emlaktır, gayrimenkuldür, mirastır, taşınmayla ilgili konulardır. Bu alanda çok güçlü olacak ve boğaların şöyle aklı kafası karışacak. Burada acaba kıpırdamalı mıyım? Şartlarımı oluştururken nelere dikkat etmeliyim? Gibi karar vermekte zorlanacaklar. Çünkü boğaların da
karar vermekte ve ilerlemekte aslında geciktikleri, biraz zorlandıkları doğrudur. Şimdi bu yeni ay baktığımız zaman onları geçmişlerinden biraz uzaklaştırabilecek bazı konuları getirebilir. İşte bazı şeylere uyanabilirsiniz. Gözünüz açılabilir. Önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çocuklar ya da çocukluğunuz ya da daha böyle çok daha belki de annenizin, babanızın, kardeşlerinizin, yani gençlik yıllarında yaşanmış bir takım konu ve olayları da zihninizde canlandıracaksınız ve boğaların zihinlerinde önemli değişimler olacak. Daha doğrusu bakış açısı değişecek, düşünceleri değişecek. Bunları yapılandırırken farklı, bambaşka kararlar alma yoluna gidebilirsiniz. Eğer taşınma gibi, satın alma gibi konularınız olursa doğum haritanız burada çok önemli tabii ki, ama genel olarak çok acele etmeyin. Biraz kendinize, dediğim gibi merkezde sizsiniz, çünkü merkezinize odaklanın ve biraz daha sağlıklı ilerlemek için yavaşlayın diyeceğim sevgili boğalar. Ve şunu da eklemek istiyorum boğa burçlarına. Boğa burçları için şimdi önemli bir etki Plüto kariyer evinizde ve bu tam Plüton'un karşısında gerçekleşiyor. Dolayısıyla mesleki açıdan da önemli bir sürece giriyor olabilir boğa burçları. Yani işte işinde bir başarı yakalamak isteyebilir, parlamak istediği bir dönem vardır. O tekrar ona fırsat olarak gelebilir. Daha önce giriştiği bir eğitimdir, öğrenimdir, bir seyahattir, böyle bir planı vardır. Bunlar tekrar gündemine gelebilir. Özellikle dediğim gibi kendini çok birebir direkt ilgilendiren konularda bazı dönüşüm süreçleri yaşayacaksınız. Fakat unutmayın, buradan şimdi Uranüs bir taraftan yeniliğe zorlarken tabii ki işte Satürn ve Neptün de 12. evinizde. Bence en zor da boğaların işi burada. Ne yapıyorsunuz sevgili boğalar? Bir yakınınız, bir işte çocuğunuz olabilir. Bir partner ilişkiniz yoksa bile kendinize çok yakın bulduğunuz insanlar. Bir rehberlik almanızı tavsiye ederim sevgili boğalar. Önemli konularda eğer karar vermek zorundaysanız lütfen bu hafta akışta olun. Özellikle haftanın ilk 2 günü ani harcamadır, ödemedir, cepten para çıkmasıdır. Bunlara dikkat edin. Zorlayıcı olabilir. Finans konularına hatta haftanın 3 günü boğalar dikkat etsinler diyorum bu hafta. Ve ilişkilerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Özel hayatı, aşk hayatı, çocuklarıyla ilgili gündemleri olan boğalar aşk hayatlarına da dikkat ediyorlar. Çünkü ilişkilerinde böyle ani beklenmedik krizler yaşayabilirler. Bunlar sosyal çevrelerinden gelebilir. Bir ikinci, üçüncü kişi dahil olur ve bir anda böyle bir ilişki krizi içerisinde olabilirsiniz. Aynı şeyi para için de söylüyorum. Biraz dikkat diyorum burada sevgili boğalar sizlere. Önemli bir hafta olacak. İyi yönetilmeli. Fakat 21'inden sonra bu Mars ve Güney düğüm buradan uzaklaşmaya başladığında yine boğalar için de özellikle Venüs'ün İkizler Burcu'nda işte seyrettiği bu süreçte 31'inde, bu arada 31 Temmuz'da Venüs artık Yengeç'e geçecek. Maddi açıdan da bence sizin daha istikrarlı bir süreciniz çalışmaya başlayacaktır. Evet sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, ay burcu, bilhassa Venüs'ü, Mars'ı ikizler olanlar varsa evet bu hafta çok önemli. Çünkü ilişkilerinizde, hayatınızı yönettiğiniz, yönetmek zorunda olduğunuz merkezinizde bunlar var. Para var, ilişkiler var, çok çekicisiniz, dikkat çekiyorsunuz. Uranüs yeni aya çok güzel bir destek veriyor. Uranüs de burcunuzda, dolayısıyla bu haftanın bence en güzel etkiler alan bir burcu sizsiniz. İkizler için hani evrenin hediyelerini almaya çok yakınsınız. Bu haftayı ve bu yeni ayı iyi değerlendirin. Evren, gökyüzü her yerden ikizler burçlarını destekliyor açıkçası. Etrafınızda varsa söyleyin. Komşundur, kardeşindir, sevgilindir bir ikizlerse yaşamın içinde algılarını, antenlerini açsın. Ve Merkür yönettiği için size haftanın ilk 2 günü çok ani sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta. Çünkü Uranüsyen bir giriş yapacağız haftaya.
Biraz elektriği yüksek bir 2 gün yaşayacağız. Gökyüzünde gerçekten ciddi elektriklenmeler olacak. İkili ilişkilerinde, kendi öz değerlerinde, mesleki konularında ki ben bu yeni ayda özellikle Perşembe günkü Aslan Burcu'ndaki yeni ayın ikizler ve yükselen burcu ikizlerin kariyer hayatlarında ilgilendirebileceği bazı gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Çünkü balık yükseliyor yeni ay haritasında ve kariyer eviniz yükseliyor demek oluyor bu. Ve 3. evinizde bir yeni ay. Dolayısıyla her türlü girişime, yeni bir başlangıca, yeni bir sayfaya, yeni bir kapıya açık bir süreçtesiniz. Bu Merkür Retrosu bence sizi ileriye taşıyacak değerli ikizler. Sen yükselen ikizlerdir ama kendi işte bu burcun mesela Aslan olabilir. Böyle de dinleyin. Ben yükselene göre konuşuyorum. Ve bu haftaya girişte bu şekilde ve haftanın hemen 3. günden itibaren para, finans konuları gündeminizde. Hatta finans konusunda şanslı bir hafta geçireceksiniz. Hemen Perşembe günü Aslan Burcu'ndaki o meşhur görünür olma isteğimizi arttıran yeni ay doğacak ve İkizler Burcu'na tam bir seksil yapan bir alanda. Burası kardeşlerimizin, yakın çevremizin, yapmak istediklerimizin, hedeflerimizin ve tüm lojistik yani böyle tüm elektrik trafiği, enerji trafiği, kara trafiği yani bütün akış bu evdedir. Dolayısıyla da çok hızlı bir sürece giriyorsunuz. Çok ani kararlar alabilir ikizler burçları bu yeni ayda. Hatta bir yerden bir yere gitme kararı, belki de taşınma kararı, mesleki anlamda bir atama, yer değişikliği fikri aniden oluşacak. Hele doğum tarihi vereceğim. 2008, 2009, 94, 95, 85, 86, 77, 78, 71, 72, 67, 68, 58, 59, 51, 52, 44, 42 yıllarında doğmuşsanız. Bu tarihler çok önemli. Hayatınızın %100 değişeceğini unutmayın diyorum. Dolayısıyla bu hafta her şey bir başlangıç olabilir. Çok ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla da yeni ay size destek veriyor. Aşk hayatınıza destek veriyor. Seyahatlere, Plüto orada yeniden bir eğitim almaya kalkabilir, girişebilirsiniz. Güney düğüm Mars'la beraber aile içinde özellikle ne günü hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hafta sonu mesela aile içindeki ilişkilere dikkat edin, agresyona dikkat edin lütfen. Mars hala oradan geçiyor ve Güney düğümle birlikte. Evet, burada hatırlatmamız gereken şu, yönetici gezegeniz olduğu için Merkür arkadaşlar. Dolayısıyla her türlü girişimde, gelişmede sizi bazı yerlerde engelleyebilir, kısıtlayabilir. Özellikle seyahatlerde, trafikte de dikkatli olun lütfen. Gecikmeler getirebilir. Her ne başlayacaksa hayatınızı lütfen Ağustos'un 11'inden sonra planlayın. Zaten 10 Ağustos, 11 Ağustos sonrası ikizler ya bir yere gidecek, ya bir seyahate çıkacak, ya yurt dışı ile ilgili bir işim varsa bunlarla ilgili gelişmeler de kapınızda. Dolayısıyla her alanda bence olumlu etkiler aldığını söyleyebilirim. Sadece Merkür'ün bu retrosunu sakin geçirin, acele etmeyin lütfen. Sevgili yengeçler burada mı? Yengeç, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlarım. Şimdi değerli yengeç burçları, Güneş hala burcunuzda seyrediyor ve bu hafta artık burayı terk edecek. Tam yeni aydan bir gün önce Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla şimdi bir süredir yengeçlerin yaşamlarında Mars'ın 3. evde olmasından dolayı belki biraz girişimleri, başlangıçları, hareket etme engellenmiş olabilir. Biraz orada sorunlar yaşıyor, aksaklıklar yaşayabiliyor. Fiziksel, bedensel sağlık sorunları yaşamış ya da ufak tefek böyle baldırdır, bacaktır, kastır, adeledir böyle sağlık sorunları yaşamış ya da yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Çünkü Jüpiter burcunuzda sağlık olarak mevcut bir olası sağlık sorunu ortaya çıkartabiliyor genellikle. Ve bu haftanın ilk 2 günü biraz dikkat edin. Neye? İşte arkada konuşulmalar, dedikodular, hırs yapmayın. Daha önce belki öfke olarak mesela kızgın olduğunuz, kırgın olduğunuz birileri varsa sakın sakin olun, relax olun. Biraz dinlendirin kendinizi bu 2 gün. Pazartesi, salı günü.
Çarşamba günü ay burcunuza geçiyor. Çarşamba ve perşembe günü. Dolayısıyla yengeçler için önemli olabilir çarşamba ve perşembe günleri. Ne yapacak? Kendi merkezinizde kalın lütfen. Şimdi burayı ay yönetiyor. Ay ne oluyor? Perşembe akşamı saat 22 sıralarında yeni ay para evinizde doğuyor. Dolayısıyla bu yeni ayın bütün enerjisi para üzerine kurulu. Yengeç burçları için. Finans. Şimdi yeni bir girişilecek iş ama öncesi olan bir iş. Muhtemelen öyle olacaktır. Yeni bir para kazanma kapısı. Ya da yeteneklerini değerlendirmek, bir para kazanmak için mesela öz değerini fark etmişsindir. Bir hobini paraya dönüştürmek, kazancı çevirmek istiyorsundur. Burada yeni bir başlangıç yapabilirsin. Uzun süredir beklediğin bir finansla ilgili, bir parayla ilgili, bir mirasla ilgili konu olabilir. Bu öncesi 2,5-3 sene öncesine dayanan bir konu olabilir. Bununla ilgili bazı konuşmalar söz konusu olabilir. Bunları kapsıyor. Fakat paraya harcarken lütfen dikkat edin. Özellikle Merkür Retrosu buradayken yanlış yatırımlar yapılabilir, yanlış harcamalar yapılabilir. Bir de özellikle de bu pazartesi, salı günü daha çok yaşayacağız bunu. Beklenen şeylerde gecikme getirebilir. Para bekliyorsan biraz gecikebilir ama bunun bir nedeni vardır, unutmayın. Her zaman öyle olmuştur. Ve hemen şunu hatırlatmak istiyorum, tabii ki hayatınızın tepe noktasında bir Satürn var, bir Neptün var ve orası buraya güzel bir açı yapıyor. Bu ne demek? Sen bütün enerjini sanki alıp toplayıp bir yere, başka bir yere akmak istiyorsun. Belki uzak bir yere gitmek istiyorsun. Yaşantını belki değiştirmek için bir fırsat kolluyor olabilirsin mesleki bakımdan. Ya da bunu yaptın, kazançlarını belki gelir seviyene değiştirmeye uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Ama yengeçler, evet, Jüpiter koruduğu için şanslısınız bu arada. Yani Jüpiter burcunuzda. Koruma altındasınız bir nevi. Çok sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum ama para yönetimine biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle de tabii ki Temmuz sonuna kadar diyeceğim. Çünkü yeni ayın etkileri 5 Ağustos'a kadar sürecek ama özellikle Mars Güney düğümle birlikteyken sakın bir şey almaya kalkmayın. Bir araç almaya kalkmayın. Teknolojik mesela bilgisayardır, telefondur. Buralarda bazı yeni alışverişler yapmanızı hiç tavsiye etmem. Böyle bazı girişimleriniz olabilme ihtimali var görünüyor. Telefonun bozuktur, dur bir yeni telefon alayım dersin. Hiç tavsiye etmiyorum. Tamir ettirmeye çalış, idare etmeye çalış diyeceğim. Aşk ve ilişkiler bakımından da yine bazı seyahatler olabilir. Kısa yollara gidip gelecekler bu hafta. Muhtemelen böyle şeyler yaşarsınız. Hafta sonu daha çok bunları görüyorum. O yüzden de hafta sonu bilhassa pazar günü, çünkü Ay Başak Burcu'nda olacak. Bu alan çok çok daha aktif gözüküyor. İnanılmaz sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Klima açık ama aşırı nem var. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Bu yeni ayın, 24 Temmuz'daki yeni ayın merkezinde siz varsınız. Bütün güneş ve yıldızlar, ay ve güneş sizin için parlıyor. Gökyüzü sizi parlatıyor. Tüm ışıklar sizin için yanacak. Sahne sizin için hazır. Fakat bu sahneye çıkmak için acele etmeyin lütfen. Neden? Burada Merkür Retro ve bir süredir aslan burçları bir konu üzerine bazı düşünceler içerisinde olabilirler. Ne zamandan beri? İşte bir aydır mesela. Arka planınızı parlattı çünkü. Biraz düşündünüz, bir şeyleri değiştirmek için bazı fırsatlar kolladınız. Duygusal anlamda biraz manipüle olmuş olabilirsiniz. Biraz aile içindeki kişilerle çok her şeyi paylaşmamış, kendinize saklamış olabilirsiniz. Şimdi artık Güneş burcunuza geçiyor ve burada bir yeni ay, 24 Temmuz günü. Özellikle Aslan burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız tabii ki tam hem yükselen hem de güneşinizin üzerinde olacak. Hayat size inanılmaz olasılıklar ve fırsatlar sunacaktır. Hiç acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü Uranüs'ün, Venüs'ün, Neptün'ün, Satürn'ün hepsinin muhteşem desteğini alıyorsunuz. Muhteşem, tek kelimeyle harika. Aslan burçları, Merkür Retrosu özellikle sizi çok etkilediği için bu yeni ayda illa hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Özellikle ilişkilerinizde bazı krizler yaşatabilir yeni ay. Bu hafta içinde bunu
Perşembe, çarşamba, perşembe, cuma günü hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizden bahsediyorum. Bir takım aslanlar bunu iş hayatında yaşayabilir. İşte eşinizin işi ortağı olabilir. İlla sizin olmayabilir arkadaşlar. Buralarda dikkatli olun lütfen. Çünkü burada bir manipülasyon var, burada bir baskı var. Siz olmaktan dışarıya itecek bir enerji altındasınız. Sabrınızı kontrollü tutun, heyecanınızı kontrollü tutun. Fazla heyecan da yani kalp sağlık, dolaşım sistemine de biraz sakıncası olabilir. Eğer ki sabrederseniz ayın özellikle 11'inden sonrayı erteleyebilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, hayatınızın yönünü değiştirecek, imajınızı hatta görüntünüzü değiştirecek bir estetik operasyon planlamış olabilirsiniz mesela. Hadi ben burada saç boyamasından falan bahsetmiyorum. Biraz daha derin işlemlerden bahsediyorum. Çünkü şimdi soracaksınız biliyorum. Merkür Retro yaptırayım mı? Tabii ki saçını boyattırabilirsin. Botoksunu yaptırabilirsin. Ben daha derin işte böyle kalıcı ameliyatlı hani işlemlerden bahsediyorum. Onlar için bekleyin. Sevgili dostlar. Yani burada bir imaj alışveriştir. Bunlar var. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Mars ve Güney düğüm özellikle haftanın ilk günü, pazartesi, salı günü burada geçmişte unutulmuş hesaplar, borçlar, bir takım ödemeler, ödemek zorunda olduğunuz paralar olabilir veya beklediğiniz paraları da getirebilir, ödemeler de çıkartabilir aslan burçlarına. Ve bu hafta boyunca bu etkiyi taşıyacaksınız bu arada. Burası 22'sinden sonra rahatlıyor. Mars artık oradan ayrılıyor. Bir takım hesaplar kapanacak açıkçası. Böyle söyleyebiliriz. Haftanın genel akışında bir de şu var. Sosyal çevresinde inanılmaz hızlı ani değişimler, yenilikler olabilir. Arkadaşlar yine gündeminizde olacak. Ve bu özellikle sürpriz tanışmalar da getirebilir bazı aslanlara. Çünkü Uranüs, Venüs'le beraber tam ilişkiler evinizin karşısında değer verdiğiniz insanlar, değer verdiğiniz böyle bazı iş kolları olabilir. Buralarda ilerleyebilir, parlayabilirsiniz bu arada. Yeni projeler, yeni fikirlerle herkes kapınızı çalabilir. Her an herkes hiç beklemediğiniz anda kapınızı çalabilir. Çünkü mesleki bakımdan, hayatınızdaki duruşunuz bakımından şu anda esnek, rahat bir pozisyondasınız. Sadece Merkür Retrosu size hata yaptırabilir. O hatayı yapmayın. Yutkunun biraz, değerlendirin, sabırsız davranmayın. Son sözü söylemek için hiç acele etmeyin sevgili aslan burçları. Çok önemli bir hafta, çok önemli bir yeni ay hayatınızda parlayacak. Geldik Başaklara. Başaklar, yükselen burcu Başak olan dostlar. Bakın sevgili Başaklar. Bu hafta sizin burcunuzda Mars ve Güney düğüm kavuşumda şu an hatta kavuşumda arkadaşlar. Pazartesi, salı günü. Mars'ın Güney düğümüne kavuşması demek bizim çok sevdiğimiz bir şey değildir açıkçası. Son günlerde duymuşsunuzdur. Burada saçma sapan haberler çıkıyor gerçekten. Bunlara dikkat edin. Neye dikkat ediyorsunuz? Agresyona dikkat ediyorsunuz. Kavgadır, tartışmadır bunlardan uzak duruyorsunuz. Çünkü burada öfkeyi, geçmişte bastırılmış öfkeyi, kini, eski düşmanlıkları, şimdi biraz düşmanlıklardan da burada bahsedeceğim ben Başak burçlarına. Bunları kabartabilir. Fakat hem yeni ay işte hem Merkür Retrosu biraz görünmeyen arka tarafınızda gerçekleşecek ve yani bu hafta özellikle tüm ışıklar diyeyim gökyüzünde pazartesi günden itibaren hafta sonuna kadar Başakların hep sosyal hayatı tarafında gerçekleşiyor. Mesela haftanın ilk 2 günü çok ani sürpriz gelişmeler yaşayabilir Başaklar. Nerede? İşte çalışıyorsa mesela. İlişkilerinde olabilir. Para yönetiminde olabilir. Çalıştığı kişilerle olan diyaloglarında olabilir. Ani böyle bazı yer değişikleri, haberler alabilir ve düşüncesi ve fikri değişebilir bazı Başak burçlarının. Bazılarını diyorum. Mesela sizler için de ben özellikle 2008-2010 doğumlu, 1985 ve 88 doğumlu, 77 ve 79 doğumlu, hemen söyleyelim 71-73 doğumlu arkadaşlar. Hatta 2000 ve 2003 doğumlu gençlerimiz de kapsıyor. Söyleyeyim bunu. Çünkü Başak ve Balık çok olduğunu düşünüyorum.
Hatta 1944 yani 67, 58, 51, 44 kuşağı. Bu Başak anlattıklarımdan hepsi etki alıyor. Bu haftaki yeni ay ile beraber. O yüzden sağlığınıza da dikkat ediyorsunuz. İlişkilerinizde kurduğunuz dengeyi değiştirebilecek olaylara karşı esnek olun lütfen. Merkür Retrosu sizin de yönetici gezegeniniz. Burada Merkür Başak'ta çok güçlüdür. Başakların analitik bir zekası var. Şimdi Merkür Aslan Burcu'nda olduğunda biraz görünmeyen alanda. Görünmek, sesini duyurmak çok istemezler. Hani geri planda olmayı seven insanlar Başak Burçları ama burada geçmişteki konuları biraz meydana getireceği için konuşamama, derdini anlatamama gibi sıkıntılara düşürebilir. Bırakın anlatmayın. Oturun yazın. Ses kaydı alın. Kendi sesinizi dinleyin. Çok önemli bir yöntemdir arkadaşlar. Kendinizi kayda alın. Videoya, telefonunuza konuşun. Ve oturun ondan sonra kendinizi bir izleyin. Bir 2 dakika yapın bunu. Geçmişteki belki de aramızda vardır. Danışmanlıklarımda çok tavsiye ettiğim bir yöntemdir. Öfkenizi ya da anlatmak istediğiniz şeyleri lütfen kendi sesinizden önce bir kaydedin, dinleyin. Bakın nasıl fikriniz değişecek bazı yer. Dur ben bunu değiştireyim diyeceksin. O öyle demeyeyim, böyle diyeyim diyeceksiniz ve bir bakmışsınız ki orada zaten mental değişmiş. Yani Başaklara bunu öneriyorum bu hafta. Özellikle hafta sonu bilhassa. Sosyal çevreleri çok gündemlerinde olacak yine. Özellikle Perşembe günü, Perşembe ve Cuma daha fazla olabilir. Arkadaşları, eş, dost, tanıdıklar falan. Oradan çok güçlü etkiler alıyorsunuz bu arada. Aynı zamanda burası şans evidir. Ve Başak Burçlarına Uranüs'ün de tabii karesi olduğu için özellikle Satürn'ü Başak Burcu'nda olan arkadaşlar ve ilk derecelerde olan arkadaşlar biraz önce saymış olduğum doğum tarihleri özellikle çok etki alıyor. Bazı değişimlere biraz ayak uydurmak, rahatlamak gerekiyor. İş değiştirebilir, işle ilgili önemli bazı başlangıçlar, sonlanmalara doğru gidiyor olabilirsiniz bu arada. Sevgili Başaklar. Şimdi terazilere geldim. Terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar var mı aramızda? Bir görebilir miyim? Şimdi sevgili terazi burçları, bu haftanın ikizler burçlarından, aslan burçlarından sonra en şanslı, bence en parlayan, düzenini, koşullarını, evrenin size verdiği her güzelliği en kolay ulaşabilecek burçlardan bir üçüncüsüsünüz. Burası çok önemli gerçekten. Çünkü bir yeni ay doğuyor Aslan Burcu'nda ve size çok olumlu destek veren dost bir burçta doğuyor. Aynı zamanda Uranüs'ün harika bir etkisini alıyorsunuz. Diğer taraftan Satürn'ün, Neptün'ün karşıtlığını alıyorsunuz. Bu tüm hayatınızdaki dengeleri elbette ki değiştirebilir. Ama burada bir yenilik, Venüs'ün de bu arada güzel etkisini alıyorsunuz. Bir yenilik yapma olasılığı çok yüksek. Tekrar kendi değerinin özüne dönme. Mesela sağlığın bozuktu diyelim ki, bazı şeylerden uzak kaldın, sosyal hayattan uzak kaldın diyelim ki, sosyal hayatın çok içinde olacaksınız. Sosyal hayatınız, eski arkadaşlarınız, eskiden görüştüğünüz insanlar, sizi böyle çok canlı tutan, size heyecan katan, belki de kendinizi çok değerli hissettiğiniz eski dostlar, arkadaşlar bu yeni ayla beraber böyle dertleşmek, konuşmak, eski günleri anmak, belki de yarım kalmış bir iş, bir proje ya da belki de sürekli yaptığınız ara verdiği Jüpiter kariyer evlerinde sevgili terazilerin. Dolayısıyla mesleki bakımdan, ailevi bakımdan, her türlü her alandan destek alıyorsunuz. Yarım kalmış bir şey tekrar başlayabilirsiniz. Dolayısıyla tamamlanması gereken işler burada mutlaka tamamlanacak ve ben şöyle de yani bu bir iddia olacak, biraz iddialı konuşacağım teraziler için. Çok sürpriz, ani haberler alacaksınız. Haftanın ilk 3 günü bekleyin bir kere. Yurt dışı haberleri gelebilir, bir vize haberi gelebilir, bir sınav sonucu gelebilir, bir ticaret yapıyorsunuzdur, bir anlaşma bir şey gelebilir. Ama burada Merkür Retrosu hani var, acaba işte ne olur derseniz de eğer, size destek veren bir retro olduğunu söyleyeyim size. O yüzden de yarım kalan şeyleri tamamlar diye bir öngörüm var açıkçası. Sürpriz tanışmalar,
Mesela Perşembe günkü yeni ay burada sürpriz tanışmalar getirir. Birçok teraziye. Bu bazıları arkadaş olarak olabilir, bazıları belki de yeni bir hikâyeye uzanacak, yeni bir aşk, yeni bir yaratıcı bir macera başlayacak, bir partner olabilir bu bazı teraziler için. Çünkü uzun vadede yani ağustos ayının Temmuz sonu ve ağustos'un ilk 10 gününde özellikle yine hem bahsettiğim gibi ilişkiler, aşk, partner ilişkileri, yaratıcı projeler, iş imkanları gibi konuları getirecek. Dolayısıyla ben terazilerin bu hafta sadece şuna dikkat etmelerini tavsiye edeceğim, önereceğim daha doğrusu. Özellikle o da hafta sonu için söylüyorum. Burada biraz arka plandaki düşmeyen Mars 12. evinizde bu arada Güney düğümle beraber. Yine biraz sağlığı, psikomatik sorunları, psikolojik yani ruh sağlığınızı zorlayabilir. Kendinize çok yüklenmeyin bu arada. Ama geçmişten bugüne belki arınmanız gereken ya da bırakmanız gereken birçok şeyi de belki de yavaş yavaş artık bırakmak için size cesaret de verecek. Çünkü cesaret veren bir yeni ay. Çok özgür ruhlu bir yeni ay. Mars'ın buradaki durumu ise hani bazı düşmanlıklara, özellikle kapalı düşmanlıklara karşı farkında olun, dikkatli olun. Sevgili terazi burçları, Mars buradan 21'inden sonra uzaklaşıyor. Özellikle tabii bu tarz böyle kapalı yerler, kapalı alanlar, hastaneler ya da belki bir yakınınız hasta, orada biraz fazla zaman geçirdin. Mars seni manipüle ediyor 12. evinde. Burası da Ağustos'un 5'inden sonra açılacak falan. Dolayısıyla sadece burası biraz sıkıntılı. Onun dışında her şey gerçekten istediğiniz gibi, evrenin müthiş mucizeleri sizinle sevgili teraziler. Çok güzel haberler alacaksınız. Çok sevineceksiniz. Geldik akreplere. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar var mı aramızda? Evet sevgili akrep dostlarım. Şimdi bu hafta sizin için çok 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 önemli. Neden? Çünkü Aslan burcunda çok önemli bir şey. Yeni ay hayatınızın tam tepe noktasında. Bütün odağınız sizin bu yeni ay ile beraber işiniz olabilir. Yaşamınızda kendinizi konumlandırdığınız yer olabilir. Buradan memnun olabilirsin, memnun olmayabilirsin. Burayı değiştirmek isteyebilirsin, hayatı sorgulayabilirsin. Ben hayatta bunun için mi geldim? Ben bu kadar mıyım gibi birçok mental olarak, duygu ve düşünce olarak değişimler içerisine girebilir akrep burçları. Yönünü değiştirmek için fırsat kolluyor olabilir. Eğer işten çıkma, çalışanlar için söylüyorum gibi bir durumunuz olursa asla Merkür Retroyken böyle bir şeye yeltenmeyin. Lütfen önce koşullarınızı oluşturun. Böyle bir süreçte ya da mesela işveren bir arkadaşımız izliyorsa da bir bağlantınızı pat diye kopartmayın. Yeni anlaşmalara, yeni girişimlere açık olun. Fakat bunları da kontrollü yapın. Çünkü şimdi Plüton'un karşısında ciddi manipüle ve aile durumları da söz konusu olabilir. Belki biraz annesi, babası, ebeveynlerle ilgili konularda biraz manipüle, biraz baskı altında hissediyor olabilir. Çaresiz bir akrep gibi hissediyor olabilirsiniz ama akrepler hiçbir zaman çaresiz kalmazlar. Ya vardan yani yoktan var eden insanlarsınız siz. Çünkü her türlü zorluğu yenen insanlar. Her zaman böyle olmuş tarihte. Ülkemizde hep bunu söylüyorum ama ülkemizde akrep burcu her türlü zorluğa karşı hep böyle dimdik ayakta durmuş. Biz milletiz biz. O yüzden akrepler çok güçlüdür. Şimdi bu retro ile beraber Perşembe günü burada bir yeni ay doğuyor. Demek ki işte hayatının tüm alanında bir farkındalık, bir aydınlanma, belki de sahneye çıkacaksın artık. Kendini gösterme zamanı geldi diye olabilirsin. Artık kendi işimi yapacağım diye olabilirsin. Bir sanat dalıyla uğraşıyor olabilirsin ve orada bazı yenilikler yapmak istiyor olabilirsiniz. Fakat özellikle şunu belirtmek istiyorum. Haftaya hemen giriş, finans, pazartesi, salı, para konuları, ödemeler, sürpriz bazı bankalardan alolar gelebilir. Bir ödeme planı çıkabilir veya beklediğin ya da müracaat ettiğin bir yapıyla ilgili haber gelebilir ya da böyle bir müracaatta bulunabilirsin. Fakat bu hafta hem Venüs'ün hem Mars'ın düğümleri olan karesi
Özellikle bu gibi konulara temkinli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Merkür de tam tepe noktasında olduğu için burayı aslında kareliyor. Biraz zor durumda bırakabilir ya da geciktirebilir. Hemen haftanın ortasından sonra belki biraz seyahattir, işte girişimdir, aileyle bir tatil olabilir, böyle bir plan yapılabilir gibi konular ve Perşembe akşamı yeni ay saat 22 sıralarında doğuyor. Ve Perşembe günü bu arada haftanın en güzel günü, bence en verimli günü. Beklediğin, sonuç almak istediğin konular için her türlü işini, girişimini, herkes için söylüyorum bunu, tamamlayın lütfen. Ve Perşembe günden sonra sizin için sosyal hayat biraz daha devam ediyor. Bu arada yeni ayın etkilerini özellikle Ağustos'un 5'ine kadar çok yoğun yaşayacağız. Hani Temmuz'un sonuna kadar yoğun yaşayacağız ama Ağustos'un 5'ine kadar Merkür Retro, 11'inde Merkür Retrosu bitiyor. Yani zamanı kendinize çevirmeye çalışarak bir şeyleri, zamanını uzatın. Sosyal çevreye dikkat diyorum. Arkadaşlıklara dikkat diyorum. Orada ani kırılmalar söz konusu olabilir. Özel hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda, aşk hayatıyla ilgili akrepleri söylüyorum. Böyle ani krizler meydana gelebilir bu hafta. Çünkü burada işte Venüs'ün Mars'la olan karesi, parasal finansla ilgileniyorsanız, para piyasalarıyla ilgilenen bir akrepseniz bilhassa bu hafta paraya, mali konulara lütfen ekstra dikkat edin. Piyasalarda da ani dalgalanmalar söz konusu olabilir efendim akrep burçları için. Bu arada yönetici gezegeniniz Mars, Güney düğümle beraber geçmişten gelen, geçmişte yaşanmış dostluklar, arkadaşlıklar, zarar gördüğünüz ya da bir şekilde belki uzak durmaya çalıştığınız bazı kişilerle muhatap olmak zorunda olabilirsiniz. Sakince böyle güzelce konuşarak zamana yayın her şeyi. Borç alıp verme konuları da dahil bunlara efendim. Evet, geldim yay, yükselen burcu yay sevgili dostlar. Şimdi sevgili yaylar, yine terimi sileceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. Sanki klima hiç çalışmıyor gibi, 18 derecede hem de. Bir de konuşuyorum ya. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Canlı yayında terlerini silen bir insan. Sevgili yaylar, sizin için evet önemli bir hafta. Özellikle neden önemli? Yeni ay kısmı çok harika. Oraya sonra geleceğim. Ama öncelikle haftaya giriş, haftanın devamı, özellikle ilişkilerde bazı beklenmedik çatırdamalar, ayrılıklar, dargınlıklar, hayal kırıklıkları, gerçeği aslı olmayan bazı konuların ortaya çıkması gibi konuları getirebilir karşınıza. Geçmişte yaşanmış bir ilişkiyle ilgili de olabilir. Fakat Mars'ta hayatınızın tepe noktasında bir şeyler çok yolunda gitmiyor gibi görünebilir. Biraz motivasyonunuzu düşürebilir. Yani Venüs'ün buradaki karesi, işte Mars'ın buradaki biraz bazı şeyleri hayatınızdan eksiltmek, kendinize daha küçük bir alan açma gibi bir şeye gitmiş olabilir ya da gidebilirsiniz. İlişkilerle ilgili bu hafta maalesef böyle çok tatlı bir hafta değil arkadaşlar. Venüs'ün bu hani düğümlere ve Mars'a olan karesinden dolayı. Fakat burada bir Uranüs var ve Perşembe günü 2 derece Aslan burcundaki yeni ay yay burçlarına inanılmaz bir ışık getirecek. Çünkü Perşembe günü bu arada parasal konular, yani ilişkiler, para, ödemeler gündeminde ve bir uzak bir hayaline çok daha fazla yakınlaşacak burçsunuz. Yıllardır hayalini kurduğunuz bir amacınız, bir idealiniz varsa bu yeni ay ile beraber kapınızı çalabilir. Mesela ne olabilir bu? Bir gemi turuna mesela hep çıkmak istemişsindir. Yani hayal bu ya. Burada hayal kuruyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Böyle bir fırsat gelebilir. Çok eskiden gittiğiniz bir yere tekrar gitme fırsatı elde edebilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir eğitim, bir akademik kariyer olabilir. Bir Amerika gezisi olabilir, bir yurt dışı olabilir. Yani bir eğitim, bir astroloji dersi almak isteyebilirsiniz veya kendi donanımınızı arttıracak, kendi öz değerinizi yükseltecek çok güzel fırsatlar getirecektir. Bu kesinlikle öncesi olan, daha önce düşünülmüş, yarım kalmış bir proje. Fakat burada dikkat ediyoruz.
Seyahatlerde çantalar, valizler, işte pasaportlar, biletler vesaire buralarda tabii bazı unutkanlıklar, karışıklıklar verebilir. Bazen geciktirebiliyor. Merkür burada retro ama sonuç olarak doğum haritasına bağlı olarak burada herkes için aynı olmayacaktır ama yaylara faydalı bir retro bu. Genel anlamıyla ateş elementinde olduğu için hani yaylar, koçlar, aslanlar bu retrodan güzel etkiler alan burçlar ve yay burçları da öyle. Genellikle de böyle güzel fırsatlar verecek. Bazı satın almalar yaptırabilir sizlere. Böyle küçük seyahatler yaptırabilir. Yani amacına, hedefine en çok yaklaşacak burçsunuz. Ve hafta sonu evet biraz böyle gergin olabilir. Ama çok heyecanlı, çok hırslı, çok hareketli bir süreçtesiniz. Çünkü Mars böyle hayatınızın tepe noktasından geçiyor. Güney düğümle beraber biraz eskilere şöyle fazla kafanızı takmış olabilirsiniz ki eskilere biraz daha da fazla takacaksınız bu arada kafanızı. Bir de şunu söyleyeceğim yay burçlarına bu arada. Aramızda bekar işte ilişkisi olmayan bir yay burçları varsa şu an bir platonik ilişki ya platonik bir durum, bir duygu yaşanıyor olabilir. Duygu haliniz biraz böyle karmaşık olabilir. Efendim yani bir de burada eğer bekarsan işte aşk hayatında bir yenilik böyle bir heyecan duyuyorsan bir şeyler olacak gibi hissediyorsan o böyle seni gözlüyor ya çok yakınında böyle bir durum var. Onu da burada görünce söylemek istedim. İlişkisi olanlar için de şunu söylemek istiyorum efendim. İlişkiyi çok destek veren, yeni heyecanlar, yeni kalıpların dışında durumlar, çok ani ilişkilerde yön değişimleri de yayları zaten bekliyor. Çünkü Uranüs geldi ilişkiler evinizin karşısına yerleşti. Önümüzdeki 8 sene zaten yay burçları ikili ilişkileri, evlilikleri, ortaklıkları ne varsa özellikle şunu söyleyeceğim. 85-88, 77-79, 71-73 yılları aralarında hani 77, 78, 79 öyle düşün. Doğan yaylar için hayatın çizginin dışına çıktığı bir evreye evrilecek. Çok yeni şeyler, çok köklü şeyler, çok köklü değişimlere doğru gidiyorsunuz ve bunların ilk sinyallerinde bu sene fragman olarak yaşanıyor ve bu hafta burada bence bazı konu başlıkları ortaya çıkabilir efendim. Evet, devam ediyorum ve geldim oğlaklara. Oğlak, yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım var mı aramızda beni izleyen? Vardır, illaki vardır. Bana biraz geç düşüyor sizin mesajlarınız. O yüzden ben devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi yeni ay sevgili oğlaklar çok enteresan bakın. Oğlakların hikayesi bambaşka burada. Bir kere şu an itibariyle beklentisi yaşadığı yani durumla yani hayatla olmasını istedikleri şey veya gitmesi gereken yer çok başka, apayrı. O kadar ayrı ki. Dolayısıyla şöyle söyleyeceğim. Çok sürpriz şeyler yaşayacaklar oğlak burçları. Yani hiç beklemedikleri şeyler. Çünkü dediğim gibi öyle farklı yerlerde gezegenler onlara açılar yapıyorlar ki mesela yeni ay. Şimdi Aslan yeni ayı 24 Temmuz akşamı onların finans alanında doğacak. Nedir finans alanı? Ve bu retrolu diyelim işte çok eskiye dayanan bir parayla ilgili bir mevzu. Bir beklenen para, beklenen bir anlaşma, beklenen bir imza, bir satılması gereken bir mülk olabilir. İşte çok eskiden beri öncesi olan beklediği bir borç olabilir. Ödemesi gereken para olabilir, alması gereken para olabilir ama bu tamamıyla finans alanınızda yani ilgili. Ve enteresan olan şu, Jüpiter inanılmaz güzel destek veriyor. Hele doğum haritası da güzel etki alıyorsa Oğlak burcu olarak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlak veya işte ne birçok gezegen Oğlak'taysa bence ilişkilerinde, yapacağı işlerde, tanışacağı insanlarda, evliyse eşinde, hayat arkadaşından gelebilecek bir destekle bence buradaki sorunu böyle
Artık zamanı gelmiş, çözecekler. Fakat burada Merkür retro olduğu için öncesi olan konuları evet çalıştırır. Fakat yine de biraz bir şeyler için zaman tanımak gerekebilir. Ne zamana? 11 Ağustos'a sarkabilir bazı konular. Parasal konulardan bahsediyorum. Bir diğer önemli konu bazı böyle girişimlere, bazı atılımlara, yeni bir hikayeye girmek için sabırsız, yaşam yerini oluşturmak için sabırsız, belki çok heyecanlı ya da diyelim sabırsız demeyelim. Çünkü Aslan Burcu'ndaki yeni ay çok enteresan 150'lik yapıyor Oğlak burçlarına. Çok böyle birbirini görmeyen alanlar. O yüzden de sürpriz diyorum. Gerçekten burası çok sürpriz ilerleyecektir. İşte Uranüs'e bakıyorum mesela. Uranüs de bir 150'lik yapıyor. Hiç beklemedikleri yerden beklemedikleri hamlelerle karşılaşacaklar. İşte mesela beklenmedik bazı gelişmeler, sürprizler yaşayacaklar. Hiç beklemedikleri bir yere atanabilir. Hiç beklemediği bir iş modeli karşısına gelebilir. Bir günlük rutininde ani bir değişim, bir yenilik yaşatabilir. Enteresan gerçekten. Ve bir uzak hedefine, belki bir seyahate, belki bir yere taşınma, bulunduğu yeri değiştirme, belki de ili değiştirme, belki de ülkeyi değiştirme gibi konuları var. Evli değilsen %99 uzun vadede evleneceksin zaten. Bir sene, çünkü Jüpiter burada. Mesleki bakımdan şu anda yolunda gitmeyen ne varsa bunlar yoluna girecek. Bu yeni ay bir geçiş olarak düşünün. O da ne zamana kadar? 11 Ağustos'a kadar sürecek. Peki bu hafta ne olur? Bu hafta işle ilgili, sağlıkla ilgili, günlük hayatınızla ilgili bir giriş yapıyorsunuz haftaya. Burada biraz beklenenin dışında bazı gelişmeler olabilir, fakat burada bir yenilik etkisi var. Hafta ortasında kesinlikle ilişkileriniz gündeminizde olacak. Dolayısıyla hani ilişkiler derken evliliğin, iş ortaklığın, iş anlaşman, kocan, eşin, işte karın, onun işi, onun anlaşması, onun sağlık durumu gibi konularla ilgileniyorsunuz. Ve Perşembe akşamı yeni ay finans alanınızda doğuyor. Bence buraya güzel bir çözüm getirecek diye düşünüyorum. Ve hafta sonuna doğru da böyle bir uzak bir yere bir seyahat planı. Bu seyahat şöyle bir seyahat arkadaşlar. Uzak bir hedefine doğru bir adım düşünün siz. Ama buradan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı oğlaklar uzak hedeflerine koydukları ne varsa bazıları bir şeyleri orada eksiltmeli. Artık orada belki de onları cezbeden, onların yollarına, hayatlarına bir şey katmayacak durumlar olduğunu fark edip bence fikir değişikliğine gidebilirler. Bu Merkür retrosu süresince. Mesela hayalinde başka bir yere, bir yerden arsa alıp işte belki bir ev yapmak var mesela. Ondan sonra belki bu hayalinden vazgeçecek, başka bir plan, bir B planı devreye sokacak gibi duruyor açıkçası. Enteresan. Çok enteresan. Aynen. Evet sevgili Oğlak burçlarından sonra kötü değil, asla kötü değil. Yanlış anlamayın sevgili Oğlaklar. Burada hayat bazen bizi yavaşlatır ve bu hafta Oğlaklar yavaşlıyorlar. Yavaşlayın, sakinleyin. Kovalar, yükselen burcu kova olan arkadaşlar buradalar mı efendim? Sevgili kova, yükselen burcu kova, bu haftanın ve bu yeni ayın 4. olarak en şanslı burcu sizsiniz. Evet. Ve bu biraz önce saydık değil mi? Başta kim dedik? İkizler çok şanslılar, aslanlar hakikaten şanslılar, koçlar gerçekten şanslılar, teraziler şanslılar ve şimdi sıra kova burçlarında. Kova, yükselen burcu kova. Bu hafta başından itibaren güzel bir yeni ay doğuyor ki ilişkiler evinizde. İlişkisi olmayan bir kovaysan ilişkiyle ilgili çok güzel bir gelişme başlayacak. Belki de yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Biten bir ilişki varsa onu yeniden düzenlemek, belki yeniden oturup konuşmak, belki bir barışma, bir barış da sağlanabilir kova burçlarının hayatlarında. Dolayısıyla eğer 2 derece yakınlarında yükselen ya da güneşiniz varsa ilk günlerinde burcunda olmuşsanız zaten kesinlikle bu söylediklerim %100 sizi etkileyecektir. Dolayısıyla şimdi haftaya girişte aşk hayatı bu hafta en hızlı, en heyecanlı, en ani gelişmeler yaşayacak burcu da sizsiniz.
çocuklarınızla ilgili varsa, parayla ilgili varsa, ki para da bu hafta çok gündeminizde, özellikle hafta sonuna doğru olacak bu, onu da söyleyeceğim. Ani, beklenmedik yenilikler, gelişmeler, sürpriz haberler, böyle tesadüfi tanışmalar söz konusu olabilir efendim yeni ay öncesinde. Dolayısıyla haftanın hemen üçüncü günü itibariyle günlük hayatınız çok hızlı, çok renkli, ve günlük rutinlerinizin içinde biraz böyle bir şeyleri yaymış olabilir, gevşetmiş olabilirsiniz. Başka bir şeye fokuslanmışsınızdır rutininizin dışında belki. İşte ne bileyim, evinle çok ilgilenmiyor olabilirsin, biraz salmış olabilirsin, işine vermişsindir kendini ya da tam tersi mesela. Yani birinden birine ağırlık vermiş olabilirsin. Dolayısıyla biraz oraları toparlıyorsunuz. Eğer o ucunu bıraktığınız işleriniz varsa, sağlıkla ilgili gündemleriniz varsa, işte kontroller vesaire bu hafta yine kovaların gündeminde, ihmal etmeyin lütfen sağlıkla ilgili konularınızı. Ve Perşembe gecesi yeni ay doğuyor ve Perşembe günü hakikaten çok da güzel haberler alabilir bazı kova burçları. İşinden alabilir, akrabalarından alabilir, herhangi bir konuyu geliştirmek istedikleri bir durum varsa buradan güzel sonuçlar gelebilir efendim. Yeni ay ile beraber evet, ilişkilerinizde taptaze yepyeni heyecanlar başlıyor. Aslan burcunda ve bu yeni heyecanlarla beraber belki işte ayrılmış bir çiftin tekrar barışması olarak da düşünebilirsiniz. Mesela Venüs Aslan'da olan bir kova olabilirsiniz. Ya da ne olabilir? Mars'ınız belki Aslan burcunda. Dolayısıyla burada ilişkilerinizi, ortak işlerinizi, burada iş projeleri için de çok önemlidir. Yepyeni parlayacak bir dönem. Ama acele etmiyorsunuz. Merkür'ün retro olduğunu hatırlatmama gerek yok. Burada yarım kalmış konularda biraz zorluklar da çıkartacaktır. Eksiklikler, konuşmada zorluk olabilir. Kendini ifade etmekte biraz daha böyle sabırlı olmak gerekebilir. Hani hata yapmamak adına bence ilişkilerde çok önemli sizler için. Hafta sonu biraz daha böyle stresli bir etki altında olabilirsiniz. Dolayısıyla burayı Venüs ve tabii ki Mars kareleyecek bu hafta. İlişkilerde ve para özellikle konularında stres yaratabilen ya da biraz çaresiz hissettirebilen ya da paniğe düşürecek durumlar yaşanabilir. Finans konuları için söylüyorum. Burada hepimiz için geçerli bu, ama özellikle sizin, yani kova burçlarının finans, piyasalar, işte mevduat hesapları vesaire, bu alanlarla ilgili konularda özellikle böyle ani bazı sürpriz gelişmeler canınızı sıkabilir. Panik yok diyoruz. Yanlış ve hatalı kararlar verebilirsiniz yoksa diyorum. Ve geldim balıklara. Balık, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Pardon. Doğru, balıklara geldik. Değerli arkadaşlar, şimdi bu haftaki yeni ayda, biraz önce dedim, yeni ay haritasında yükselen burçta bir balık var. Yani sizin burcunuz yükseliyor. Tüm alanlarda da değişkenler var. Her an rüzgar tersine dönebilir. Şu anda balıklar ilişkilerinde biraz sıkıntı yaşıyorlar. Dertliler orada biraz. Sıkıntılılar. Zorlukları var. Mücadele içindeler. Biraz geçmişle ilgili konularda yorgunlar. İş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde, özel hayatlarında, belki evliliklerinde balıklar burada biraz manipüle altındalar. Belki biraz mobbing yiyorlar hatta. Zaman zaman hayattan da bıktırır burası arkadaşlar. Bu arada yayın bittikten sonra çok önemli bir konuşma yapacağım. Hemen ayrılmayın. Balıklar için önemli ve bir karar verecekler. Yani bence bir karar vereceksiniz. Şimdi öncelikle bu haftaya girişle birlikte biraz ailevi konulara değiniyorsunuz. Yaşam alanınız, işte yaşadığınız yer, eviniz, işte anneniz, babanız ya da aile içinde değerleriniz, kültürel bakışınız. Burada bir yenilik yapmak, bir değişim yapmak belki çok istemiyor olabilirsiniz, ama burada bir yenilik yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü bu evren bunu şey yapıyor, yani bunu yaşamalısın diyor. Biraz önce mesela bazı doğum tarihleri saydım. O değişken grup burçlar için geçerli. Yayının en başındaydı. İzlersiniz oradan. Mesela bu yeni ay
Perşembe akşamı sizin 6. ev alanınızda. 6. ev öyle bir alandır ki karşısı 12. İkisi de yani evrenin mesela 12 en güçlü evdir. En güçlü, her şeyi barındıran, göremediğimiz, bilmediğimiz, bilinçaltımızdan tutun da iç dünyamız, böyle köklerimiz, karma, her şey orada ve o 12-6 çalışıyor ve balıklarda böyle bir durum var. Ve Merkür de bu alanda retro. Çalışıyorsan iş hayatında, çalışmıyor olabilirsin akrabalarınla, sana yakın hissettiğin olan kişilerle bağlantılarında. Sağlığınla mesela ihmal ettiğin, kalp sağlığın, dolaşım sistemin, bunları mutlaka check-up yaptır. Sağlığın eğer ki bozuk değilse, sapasağlam da olsan yaptır bunu. Yeni ay çünkü eğer 2 derece sağlık evine denk geliyorsa, aşk evine, çocuklar evine değil de buraya denk geliyorsa bunlar zaten gündemine gelecek. Dolayısıyla buralar önemli. Eğer çalışıyorsan ya da çalışansan veya yanında çalışanlar varsa, bir ekip işi yapıyorsan, hakikaten ciddi ego savaşları içerisinde olabilirsiniz ve büyük bir yorgunluk verebilir. Bir konuşma yapman, bir metin hazırlaman, bir duyuru yapman gerekiyorsa çok dikkatli olman gerekiyor özellikle iş hayatı içerisinde. Dolayısıyla da eğer egonu orada yenemediysen, kıramadıysan zaten büyük kayıp yaşatabilir. İş yerinde problem yaşatır, yanındaki insanlarla belki anlaşmazlıklar olabilir, ayrılanlar, gelenler, gidenler olabilir, ekibin dağılması gibi durumlar olabilir veya sen işle ilgili işten biraz uzar ya da soğabilirsin. Heyecanın azalır, iş heyecanın azalabilir. Dolayısıyla hani balıklara böyle bir etkisi var bu durumun ve en önemlisi de dediğim gibi ilişkilerinde de burada önemli etkiler alıyorlar hakikaten. Burası 22 Temmuz'dan sonra rahatlamaya başlayacak. Mars ve Güney düğüm uzaklaştıkça oradaki o mobbing etkisi de azalacaktır. Dolayısıyla bu hafta yani pazartesi, salı, çarşamba özellikle stresli ve balık burçları ilişkilerine, aile içi ilişkilerine, iş ilişkilerine, özel hayatlarındaki ilişkilere karşı biraz daha sakin, biraz akışta olmayı denesinler. Çünkü Kuzey düğüm burcunuzda ve size diyor ki lütfen hayatın ritmine kendini bırak. Hiçbir şeyi zorlama, olmuyorsa bırak. Olmuyorsa zamana bırak. Ve bu zamana bırakmak, bu akışa bırakmak size kazandıracak olan tek şey teslimiyet yani. Ve gelelim şuna, mesela Uranüs burada. İşte Uranüs ne yapıyor? Sizi bir yenilik yapmaya itiyor. İtecek de. 8 sene itecek bu arada. Doğduğunuz işte güneşinizin derecesine, yükselen burcunun derecesine göre değişecek bunlar. Dolayısıyla da biraz böyle değişime ayak uydurmakta fayda var diyorum efendim. Evet sevgili dostlar. Şu anda bütün burçlar için evet saydık bu hafta olasılıklar neler olabilir yeni ay ile beraber diye. Fakat en önemlisi arkadaşlar Aslan Burcu'nun ego savaşları, güç mücadelesi, olmazları olduracak bir etki gerçekten bu yeni ay. Uranüs var, sürpriz var, yenilik var hayatımızda. Satürn'ün desteği de var. Bunu yaptı diyor bize bir yandan. Ama ben bunu yapayım mı, yapmayayım mı? İşte nerede durayım, nasıl ilerleyeyim derken gerçekten hani iyi ile kötüyü bile ayıramayabilirsiniz bu durumda. Hani öyle bir kararsız çünkü zihin yavaşladığı için bir yandan içinizden gerçekten bir şeyi parlatmak ve bir özgüven, bir cesaret gelecek. Diğer taraftan bir şey sizi sanki tutuyor, sanki bastırıyor gibi hissedebilirsiniz. Dolayısıyla bu da ne demek işte? Zaten sen yavaşlamalısın. Zaten evren tam da bize şu an bunu anlatıyor. Şu an paldır küldür sahneye kendini atamazsın. Böyle bir lüksümüz yok. Evet biraz gelen fırsatları da değerlendirelim, düşünelim, görelim diyor. Evet sevgili dostlarım, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Dediğim gibi özellikle değişken grup burçlar biraz ilişkilerde sarsıcı olabilir, ani krizler yaşatabilir ama genel anlamda Perşembe günü itibariyle dünya üzerinde, ülkemizde özellikle Türkiye haritasını da çok önemli şekilde etkileyen bir yeni ay bu arada. Her anlamda etkiliyor. 5 derece güneşimiz Akrep Burcu'nda ve bu yeni ay 2 derece Aslan Burcu'nda. Sabit grup burçlar en çok etki alan burçlar zaten
bu yeni aydan ve Merkür Retrosu'ndan hani etki demek, en güçlü etki demek belki en zorlanan kısımlar olacak demektir. Yani en zorlananı kim olacak aslında? Aslanlar olacak. Karşısı boğa, kova. Ve diğer iki burç ise akrepler ve boğa burçları. Yani sabit. Yani sabit, yani değişime çok açık olmayan burçlar. Dolayısıyla da burası evet Merkür Retrosu ile beraber aynı zamanda yeni ayda bizi böyle biraz ayarlarımızla oynayacak, biraz zorlayacak. Diğer burçlarımız ise işte ateş elementi burçlar hakikaten çok güzel etki alıyor. Hava elementi burçlar çok güzel etki alıyorlar. Toprak elementi burçlar, burada boğalar, oğlaklar ve başak burçları biraz sahanın dışında, süreçte çok oyuna dahil değil, bir rolantide olacaklar bu süreçte. O zaten anlattım tek tek. Eğer ki anlamadım derseniz yayının tekrarını zaten yayınlıyorum. İzlersiniz sevgili dostlarım. Efendim tekrar görüşmek üzere diyorum. Değerli yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zaten biliyorsunuz siz ama ben yine de hatırlatayım. Burada yorum yapmak, yorumlara bir şeyler yazmak, işte beğeni bırakmak, like bırakmak bizim için önemli. Çünkü bu algoritma ancak o şekilde bir yerlere getiriyor. Yani bizim yayınımızı daha fazla insanın önüne çıkartıyor sevgili dostlarım. Hepinize sevgiler. Çok güzel bir hafta geçirin. Hiç korkmayın. Aslan burcu çok cesur bir burçtur. Siz içinizden geldiği gibi davranın. Şu kalbinizi, şu kalp var ya, bu kalp ritminizi bozmayacak şekilde davranmaya çalışın. Samimi olun, içten olun. Mutlaka ödülünü alacaksınız. Görüşmek üzere diyorum efendim.